Almanya'da taharet geleneği yok. Bu büyük bir problem. Bugün konumuz Almanya'da taharetin olmaması veya birçok insan için bir kültür şoku olan taharet geleneği Almanya'da. Bunu ele alacağız. Ben Cumhur Eşin. Bugün çok fazla konuşulmayan ama aslında konuşulması gereken konulardan biri olan taharetin Almanya'daki ve dünyadaki durumuna biraz bakacağız. Bunları size aktarmaya çalışacağım. Zira genellikle konuşulması gerekenleri konuşmayıp konuşulmaması gerekenleri konuştuğumuz için hayatımız belli bir noktanın üzerine çıkamıyor. Bugün pek konuşulmayan, konuşulmaktan sakınılan bir konuya girmek istiyorum. Çünkü bu gerçekten milyonlarca insanı ilgilendiren, Doğu bloğundan Batı bloğuna, Doğu dünyasından Batı dünyasına gelen insanları çok ilgilendiren bir konu olduğu için bu konuyu ele almak istedim. Şimdi genelde ülkemizde de bu genelde bu şekilde oluyor. Batıya gidildiğinde özellikle hassasiyeti olanlar için iki temel konudan bahsediliyor. Domuz eti doğru ve alkol kullanımı doğru. Neden taharet konuşulmuyor kesinlikle anlamıyorum. Bence bunu bir üçlemeye çevirmek lazım. En nihayetinde e, bir ülkede e, eğer vejetaryen insanlar varsa ki Almanya'da mesela insanların %10'u vejetaryen. Demek ki siz domuz etinin dışında seçenekler mutlaka bulabileceksiniz. Yani bu konu mutlaka çözülecek demektir. Yani bir şekilde aç kalmazsınız, yemek bulursunuz. Alkol konusu birçok insan için hassasiyeti olan bir şey. Doğru. Ama o ülkede yaşayan çocuklar var. Yani 18 yaşının altında, özellikle bazı yerlerde 16 yaşının altında çocukların zaten alkol içmesi yasak. Dolayısıyla onlar için de bir içecek bulunması gerektiği için, zorunlu olduğu için siz o konuyu da çözeceksiniz. Yani içecek bir şey de bulacaksınız. Peki tuvalet konusu? O tuvalete gireceksin. Yani bunun bir kaçarı yok. Yani en nihayetinde biz bir iş seyahatine gittiğimizde veya Almanya'da yaşamaya başladığımızda yani bezle ortalıkta dolaşamayız sonuçta. Bu video da biraz farklı olacak içerik olarak ama belki de böyle olması gerekiyor. En nihayetinde o tuvalete girilecek. Ya ben Almanya iş seyahatinden önce veya ilk iş seyahatinden önce bunu bilmeyen insanların gerçekten bir kültür şoku yaşadıklarını, bir şok yaşadıklarını, inanılmaz kötü anılarla Almanya'dan ayrıldıklarını biliyorum. Yani çünkü insanların bu konuda herhangi bir hazırlığı yok. Yani zihinsel bir hazırlık olmadığı için fiziksel bir hazırlık olma şansı da yok. İnsanlar ne yapacağını bilemiyorlar. En nihayetinde o ilk tecrübe gerçekten bir travma. Yani travmatik bir etki yaratıyor. Neden böyle oluyor? Çünkü Doğu dünyasında, Doğu'da e, kuru temizleme yok. Yani kuru temizlemeye alışkanlık yok. Öyle bir alışkanlığımız yok. Dolayısıyla biz suyla temizliyoruz. Yani onu bir şekilde suyla arındırma, temizleme, uzaklaştırma alışkanlığı var. Çocukluktan beri gelmiş bir şey bu. Belki güncel olarak yeni nesillerde uyum sağlama adına veya farklı alışkanlıklar sebebiyle kısmen belki bir uyum sağlanmış olabilir tuvalet kağıdıyla temizlenmeye. Ama Almanya'da ana akım tuvalet kağıdıyla temizleniyor. Yani siz tuvalete girdiğiniz zaman herhangi bir şekilde suyla temizleme yok. Ana akım bu şekilde temizliyor. Sonrasında tekrardan iş seyahati için Almanya'ya gelenlerin yani karabasanlar gördüğünü yani rüyalarına girdiğini biliyorum. Yani o kadar gerçekten insanları zorlayan bir şey bu. Yani yıllarca öyle alışmışsınız. Ve insanların bu şekilde bir alışma sürecine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak. Mesela burada çocukların izci kampları olabilir. İzci kamplarında mecburen bazı tuvaletler hazırlanıyor. Oralarda mesela, oralardan itibaren çocuklara belki hazırlıklar yapılabilir. Başka yerlerde temizlenme seçenekleriyle ilgili zorunda kaldığında ne yapılması lazım, suyla temizleme imkanı olmayan yerlerde nasıl davranılması lazım vesaire. Bunların seçeneklerinin sunulması lazım ki insan hazırlıklı olsun. En nihayetinde ülkemizde olan birçok insanın Batı dünyasına kısa veya uzun dönemli olarak gelme ihtimali var. Yani buna insanları bir şekilde hazırlamak her halükarda avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Bence bu gerçekten bir kültür şoku. Kültür şoku kavramını üstüne basa basa söylüyorum. Kültür şoku kavramı nereden geliyor onu da söyleyelim. Bir kere bu gene batıdan gelmiş bir kavram. Bunu biraz içselleştirmemiz lazım. E,
yaşam biçimi ve alışkanlıkları itibariyle gerçekten çok farklı bir şeyle karşılaştığımızda. Yani bu gerçekten taharet geleneğine uyuyor. Yani sulu temizlemeden kuru temizlemeye geçiş gerçekten çok farklı bir yöntem. Birçok insan için kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla bu bizim için bir kültür şoku diyebiliriz. E, Mesela Batı'da ne için bunu kullanıyorlar? Örnek verelim. Mesela Hindistan'da yolda gidiyorsunuz. Yolda bir inek var, yatmış ileride. Yolu kapatıyor. Birçok yerde bu arada rastlanan bir şeydir bu Hindistan'da. Arabayla geçemiyorsunuz. Kapatmış vaziyette. İneğin kalkmasını bekliyorsunuz. Ve yol o ana yani kalkana kadar yol tıkalı kalıyor. Ben bunu gördüm. Buna şahit oldum. Bu çok normal bir şey. Yani bu batıdan gelen bir insan için kültür şoku. Doğuda orada yaşayan bir insan için örf adet veya işte inanç diyebilirsiniz. Çünkü birçok insan için orada inek kutsal. Bu 1950'lerde çıkmış kültür şoku kavramı. Amerika kökenli gene. Ondan sonra Almanca'ya doğrudan tercüme edilmiş. Sonrasında da biz muhtemelen şimdi tercümeyle kültür şoku olarak kullanıyoruz. Yani bu gerçekten taharet konusu bizim için bir kültür şoku. Yani bunu başka türlü tarif etme şansımız yok. Çünkü başka bir seçeneğimiz yok. Yani ortalıkta bezle dolaşamazsınız. Yani bir hafta iş seyahatine geldiniz. Ne yapacaksınız? Tuvaletinizi sürekli tutamazsınız. E, Kısaca bu taharet bilgisinden bahsetmek istiyorum. Yani bu dünyada nasıl? Yani nasıl alışkanlıklar var? Şimdi batıya gidildikçe, batı dünyasına girildikçe tuvalet kağıdıyla temizleme alışkanlığı artıyor. Doğuya gidildikçe suyla temizleme çok artıyor. Genel bir oran vermem gerekirse dünya nüfusunun %70'i suyla temizliyor. Yani e, Doğu bloğundan geliyorsanız veya örneğin Türkiye'den geliyorsanız siz aslında çoğunluktan geliyorsunuz. İnsanların çoğunluğu suyla temizliyor. Batı'da da e, istisnai bölgeler ve durumlar var. Mesela bide kullanılan bölgeler var ağırlıklı olarak. Burada Güney Avrupa'yı görüyoruz Akdeniz Havzası'nda. İspanya'da, İtalya'da, Güney Fransa'da birçok evde bideye rastlayabiliyorsunuz. Bide de aynı şekilde yani taharet musluğunun sizin oturduğunuz klozette olması yerine ayrı bir oturulan veya işte çömelinen yer var. O bidede siz gerekli olan temizliği gene suyla yerine getiriyorsunuz. Şimdi doğuda susuz olmaz gerçekten. Yani Hindistan'a gidiyorsunuz orada öyle. Japonya'da. Japonlar zaten e, bu süreçte gerçekten bu işin piri olmuşlar. Yani sadece suyla temizlemenin dışında aynı zamanda kurutma mekanizmaları olan çok ileri tuvaletleri var. E, tabii şurada şu noktada bunu da ilave etmek gerekiyor. Yani Türkiye'deki taharet geleneğini de bu anlamda biraz Japonvari yapmak da faydalı olabilir. E, En nihayetinde teknolojik konularda son dönemde atılım yaptığımızdan bahsediyoruz. Bu konuda haklıyız. Ancak bunu bence satha yaymak gerekiyor. Satha yaymaktan kastım ne? Birçok konuya yaymamız gerekiyor. Mesela tuvalet konusuna da bu konuyu yaymamız gerekiyor. Ee, Alaturko tuvalet olsun. Onun dışında Alafranga ki enteresan bir şekilde bize ait olması gereken bir tuvaleti Batı dünyasının tarifiyle burada İtalyancasının tarifiyle anlatıyoruz Alaturka'yı. Halbuki o tuvalet bize ait bir tuvalet. Böyle komik şeylerimiz var yani bunları çok da sorgulamıyoruz. Mesela Türk kahvesi diyoruz. Yüzyıllarca kahve dedik ama Fransızlar ona Türk kahvesi dediği için biz şu an Türk kahvesi diyoruz komik bir şekilde. Neyse biz tuvalete dönelim. Bu teknolojik gelişmeleri bizim tuvaletlere de hijyene de yansıtmamız gerekiyor. Çünkü bu konuların da bunu hak ettiğini düşünüyorum ve belli bir mühendislik birikiminin bu konulara yansıtılmasıyla yaşam kalitemizin çok daha yukarılara çıkacağından eminim. Burada Japonvari taharetten neyi kastediyorum? Çünkü Japonlar suyla temizliği hakkıyla yapıyorlar. Bu doğru. Bir fark var yalnız orada. Onlar ellerini kullanmıyorlar fazla. Ellerini kullanmalarına gerek kalmıyor. Çünkü taharetin yönü oturduğunuz zaman yukarıya doğru e, fıskiye şeklinde. Yukarıya doğru olduğu için siz herhangi bir şekilde elinizi kullanmadan orası temizleniyor ve sonrasında kurutucu sistemler olan tuvaletler de var. Yani bu noktaya aslında artık getirilmeli. Bence çok hızlı bir şekilde. Çok da zor olduğunu düşünmüyorum. Yerel firmaların da belki
girişimiyle bu konu çok daha iyi noktalara getirilebilir diye düşünüyorum. Ama şimdi Almanya'ya dönecek olursak gerçekten bu başlı başına bir olay. Yani e, çok farklı bir bilgiyi de vermek istiyorum bu arada. Notlarım arasına yazmıştım. Dediğim gibi değişik bir video olacağı belliydi ama mutlaka söylenmesi gerekiyordu bunların. Bu arada Almanya'da bu alışkanlığı bırakmak istemeyen birçok yabancı kökenli de oluyor bu arada. Onu da söyleyelim. Ya kuru temizleme istemiyor. Yani nefret ediyor, tiksiniyor. Bu olabilen bir şey. Hatta şirkette çok komik sahneler oldu bununla ilgili. Çok fazla insan anlamadı. Bir Tunus kökenli arkadaşımız suyla temizlemek istediği için her seferinde bir şişeyi doldurup tuvalete giriyor ve o şişeyi sonrasında tekrardan işte bir musluğun veya işte bir çay ocağının kenarında galiba bir yere bırakıyor ve o şişe tekrardan doldurulup kullanılıyor vesaire. O şişenin hikmetini kimse anlayamadı. Hatta arkadaş şirketten de ayrıldı ama tabii ben onun ne için kullanıldığını her zaman bildim. Ee, Yani bu alışkanlığı bırakamayan yabancı kökenler de oluyor. Ama her yere de şişeyle girmeniz mümkün değil. Yani belki kısa bir iş seyahatinde bunu bu şekilde halledebilirsiniz ama ben yine de bu konuda bir alışkanlık olması gerektiğini, en azından bir seçenek olarak insanların bu konuda kendini alıştırması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde gerçekten çok zorda kalabilirsiniz. Çünkü kuru temizleme işi gerçekten alışılması gereken bir şey. Özellikle sulu temizlemeye alıştınızsa. Bu arada son dönemde öğrendiğim bir bilgiyi de size paylaşmak istiyorum. Bu birazcık enteresan bir derin bilgi olacak ama gene de verilmesinde fayda var. Dediğim gibi konuşulması gereken şeyleri konuşmayıp konuşulmaması gerekenleri konuştuğumuz için çok fazla ilerleyemiyoruz ama bu konuşulması gereken bir şey. Dışkılama ile ilgili bir şey ve dışkının türüyle ilgili bir şey. Bunu Almanya'da öğrendim. Ee, Dışkılama sonucunda tuvaletteki izler ve onun izinin seviyesiyle ilgili olarak bir çalışma yapılmış. Bu çalışmanın sonucu şu: belli baharatları e, istenilen oranlarda kullandığınızda o dışkılamanın tuvalette bıraktığı iz azalıyor. Bu aslında iki şey gösteriyor. Dışkılamanın çok fazla iz bırakması aslında sizin bağırsaklarınızın yeterince e, oradaki besin maddelerini içine çekmediği ve yeterince aslında e, sindirim yapamadığı, sindirim veriminin yeterli olmadığını gösteriyormuş. Ben bunu yıllar sonra yeni öğrendim. Dolayısıyla belli baharatları kullandığınızda burada baharat listelerine bakabilirsiniz. İşte içinde zencefil var, onun dışında karabiber var, kırmızı biber, isot gibi baharatlar da var. E, Köri de var bildiğim kadarıyla. Bunları kullandığınız zaman o dışkılamanın türü tamamen değiştiği için ve yüzeyi değiştiği için bir kere etrafı yağsı kalmadığından, o faydalı yağlar vücuda daha fazla geçtiğinden tuvaletin içinde iz bırakma oranı çok ciddi oranda azalıyormuş. Bu çok enteresan bir konu. Bunu da bu şekilde bilgi olarak vermiş oldum. Dolayısıyla bu değiştiğinde sizin taharet alışkanlığınızdaki durum da değişebilir diye düşünüyorum. Bunu da bu şekilde ek bilgi olarak vermek istedim. Yani genel itibariyle şunu söylemeye çalışıyorum. Yani e, Doğu bloğundan geliyorsanız Almanya'daki bu durum gerçekten sizi çok zorlayabilir. Bence bu konuda kendinize bir seçenek olarak, bir alışkanlık olarak bunu öğretebilirsiniz veya bir şekilde denemesini, tecrübesini yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü tuvalet kağıdıyla bunu temizlemek gerçekten eğer bir alışkanlığınız yoksa kendinizi çok zorlayabilecek bir şey. Bundan bir şekilde kendinizi kurtarabilirsiniz diye düşünüyorum ve gereksiz streslerden de uzaklaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü bu Batı dünyasının neredeyse tamamında böyle. Yani doğuya gittiğiniz zaman sulu temizleme tamam ama batıya doğru gidildikçe bu hangi ülkeyi seçerseniz seçin fark etmez. Yani İngiltere'ye giderseniz de böyle kamusal alandaki tuvaletler, umumi tuvaletler, Almanya'daki, Fransa'daki, İtalya'dakiler de öyle. İtalya'daki umumi tuvaletlerde bide pek olmaz. Yani evlerdekilerde olur. Fransa'da öyle, İspanya'da aynı şekilde. Evlerde bide bulursunuz yani bu sulu taharet için ama onun dışında umumi tuvaletlerde bulamazsınız. Kuzey Avrupa'da bulamazsınız. İsveç'te, Norveç'te bulamazsınız. Amerika'da bulamazsınız. Kanada'da bulamazsınız. Sanırım Güney Amerika'da bazı ülkelerde varmış. O da muhtemelen İspanya'nın etkisiyle, Portekiz'in etkisiyle olabilir. Onlar da yaygın olarak kullanılıyorlarmış.
taharet sistemleri ve bideler, ama onlar da muhtemelen umumi tuvaletlerde bulunmaz. Dolayısıyla siz bu ülkelere bir şekilde seyahat ettiğinizde, eğer doğu ülkelerine gitmiyorsanız, bu konuda kendinizi hazırlamanızda, alışkanlık için bir şekilde deneme yapmanızda, zihinsel ve fiziksel olarak hazırlık yapmanızda fayda var diye düşünüyorum. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bu konuda tecrübeleriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Bence bu konuların paylaşılması gerekiyor. Çünkü biz sosyal medyada da öyle. Genelde böyle biraz çerez, zamanımızı geçireceğimiz konular izlemeye alıştık. Bence artık bu konuların sınıflandırılması gerekiyor. Neden bu tasnif gerekiyor? Çünkü bize katma değeri olan şeyleri izlememiz lazım ve bu katma değeri olan şeylerin aslında daha fazla gözümüzün önüne gelmesi lazım. Bence bu taharet konusu gerçekten konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Tecrübeleriniz varsa, düşünceleriniz, yorumlarınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Beğenmeyi, paylaşmayı ve şu an ekranda gözüken diğer videoyu da izleyip bilgilenmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.